Futbol kulüplerinin sembolleri geçmişten gelen hikayeleri bugüne taşır. Bir aslan, bir gemi ya da bir top. Her biri o takımın nereden geldiğini hatırlatır. Tıpkı Arkomen gibi. Geçmişten bugüne köklerini koruyarak yeniliklerle bugüne ulaşmış bir marka. Bugün sembollerin ardındaki hikayelere Arkomen'in desteğiyle yakından bakıyoruz. Logosunda yer alan top figürüyle dikkat çeken Arsenal kulübünün topçular şeklinde anılması şaşırtıcı değil. Bu takma isim kulübün 1886'da Londra'nın güneydoğusunda bulunan Woolwich kentindeki Royal Arsenal mühimmat fabrikasında çalışan 15 kişilik bir işçi grubu tarafından kurulması sebebiyle verilmiş. İlk resmi adı Dial Square olan kulüp 1913'te Woolwich'ten Highbury'e taşınmasına ve ismini Arsenal olarak değiştirmesine karşın top sembolünden tarihi boyunca hiç vazgeçmedi. Bu figür eski logoların hemen hemen hepsinde yer almakla birlikte The Gunners takma adı 1930 ve 1949 arası kullanılan logolarda da yer aldı. Kırmızılar olarak bilinen Liverpool'un bu ismi neden aldığına dair bir şüphe olmasa da kulübün sembolü olarak ambleminde yer alan şu zarif kuşu merak etmiş olabilirsiniz. Bildiğiniz gibi Liverpool yakın zaman önce bu amblemi sadeleştirdi ve geriye hemen hemen sadece bu kuş kaldı. Liverbird ismi verilen bu mitolojik yaratık 800 yılı aşkın süredir Liverpool şehrinin simgeliyor ve şehrin bayrağında da yer alıyor. Liverpool'un kalbindeki Liver binasının üzerinde de bu kuşların bir çift heykeli mevcut. Şehir halkının inanışına göre bu kuşlardan dişi olanı denizcileri gözlüyor ve onların şehre sağ salim dönmesini sağlıyor. Bu yüzden yüzü denize dönük. Erkek olanı ise denizcilerin geride kalan ailelerini muhafaza etmekle görevli. Efsaneye göre bu kuşların aksi yöne bakmalarının bir sebebi var. Çünkü eğer birbirlerinin cazibesinden etkilenirlerse kutsal koruma görevlerini unuturlar ve bu durumda şehir varlığını sürdüremez. Leicester City kulübünün tarihi boyunca amblemlerinde de yer alan tilki figürü aynı zamanda kulübün takma ismidir. Tilkiler olarak anılmaları Leicestershire'da yüzyıllardan beri süren avcılık gelenekleriyle ilişkilendirilmiştir. Bölge Birleşik Krallık'ta tilki avının başladığı yer olarak bilinir. Çok hayvansever bir tavır gibi gözükmese de tilki figürünün hem logoda yer alıp hem de kulübe nickname olarak verilmesi, bölgede yaşayan çok sayıda tilkinin Leicestershire'ın kültürel dokusunda önemli bir yeri olduğunu gösteriyor. Zaten 2004 yılında çıkartılan avcılık yasasıyla o tarihten bu yana Büyük Britanya'da tilki avlamak yasaklanmıştır. Manchester City'nin lakabı olan The Citizens, vatandaşlar anlamına gelse de yerel olarak şehre mensup insanları temsil eden bir sözcüktür. Manchester'ın mavi tarafı şehri temsil eden esas takımın City olduğunu savunur ve bu nickname United'a bir gönderme de içerir. City'nin stadyumu Manchester'ın tam kalbinde yer alırken United'ın hem stadı hem de antrenman tesisleri şehir sınırlarının hayli dışındadır. "Şehir bizim, Londra'ya geri dönün" şeklinde tezahürat eden Gökmaviler, United'ın Londra'dan geldiğini savunur ve Manchester'ı haritada bile gösteremeyecekleri iddiasındadır. Futbol dünyasının en bilindik ve en fiyakalı lakaplarından biri olan Kırmızı Şeytanlar ise aslında ödünç alınmış bir takma isim. United efsane menajeri Sir Matt Busby'nin ilk dönemlerinde genç kadrosu sebebiyle Busby'nin bebekleri olarak anılırdı. Fakat 1958'de geçirdikleri ve 23 kişinin ölümüyle sonuçlanan uçak kazasının ardından Busby'nin bebekleri takma ismi yalnızca bu trajediyi çağrıştırır olmuştu. Kulüp için yeni bir kimlik arayışına giren Busby, rakip takımlar için daha ürkütücü bir lakaba ihtiyaçları olduğuna karar verdi. Sonuç olarak 1930'larda Fransa'daki bir turnuvaya katılarak şampiyon olan yerel rugby kulübü Salford'un lakabında karar kılındı. Fransa'daki yerel basın bu takımdan Le Diable Rouge yani Kırmızı Şeytanlar olarak bahsediyordu. Tottenham Hotspur'un daha çok bilinen takma adı Spurs ile başlayalım. Spur şövalyelerin atlarını ileri doğru sürmek amacıyla ayakkabılarının arkasına taktıkları bir aksesuardır ve biçim olarak bir horozu andırır. Hotspur ismi ise ünlü bir ortaçağ şövalyesi olan Harry Hotspur'dan gelir. Bu zat aynı zamanda bir dövüş horozu figürü içeren kulübün ilk amblemine de ilham kaynağı olmuştur. Daha sonra horoz daha zarif bir görünümle tasvir edilerek logo güncellenmiştir. Daha az bilinen The Lillywhite takma adı ise zambak beyazı anlamına gelir. Saflığı ve masumiyeti ifade eden bu sözcük, Spurs'un kullanmaya başladığı ilk forma rengine bir atıftır. The Irons ve The Hammers olmak üzere iki benzer takma isme sahip olan West Ham United'ın ilk resmi adı Thames Ironworks FC'dir. 1895'te kurulan kulüp aynı isme sahip bir tersane ve demir işleme fabrikasına aitti. 1900 yılında limited şirket statüsü kazanmasının ardından kulüp West Ham United ismini aldı. Demir işçiliğinin sembolü olan çekiçler hem tarih boyunca kulübün tüm logolarında yer almış hem de The Hammers takma adına ilham kaynağı olmuştur.
San Mamés isimli bir kilisenin yanı başında inşa edilen aynı isimli stadyumda maçlarını oynayan Athletic Bilbao, Los Leones yani Aslanlar takma ismini de bu tarihi figürden alır. San Mamés Romalılar tarafından aslanlara yem edilen ilk Hristiyanlardan biridir. Ancak Mamés aslanları sakinleştirerek hayatta kalmayı başarmış ve aziz unvanı almıştır. Kulüp bu takma ismi öyle benimsemiştir ki altyapı oyuncularından yavru aslanlar şeklinde bahseder. Los Colchoneros, Atletico Madrid kulübünün en yaygın olarak kullanılan takma adı olup anlamı yatak üreticileridir. Kırmızı beyaz renkleriyle tanınan Atletico'nun bu takma adı iç savaş sonrası dönemlere dayanır. Lakap o yıllarda yatakların kırmızı beyaz çizgili bir malzemeyle kaplanmasına atıf olarak verilmiştir. Atletico'nun daha az bilinen takma adlarından biri de Kızılderililer manasına gelen Indios'tur. Bu lakap kulübün 1960 ve 70'li yıllarda çok sayıda Güney Amerikalı oyuncu transfer etmesi sebebiyle yakıştırılmıştır. Barcelona'nın Blaugrana takma ismi Katalanca bir kelime olup meali mavi ve garnet renkleridir. Barça taraftarlarına verilmiş bir takma isim olan Los Cules'in ise Muzurca bir anlamı var. 20. yüzyılın başlarında Barcelona maçlarını Camp Nou'ya göre çok daha küçük bir stadyumda oynuyordu. Ve bu sebeple taraftarların çoğu dışarıda kalıyor, büyük bir kısmı ise stadyumu çevreleyen taş duvarların üstünde oturarak maçları izliyordu. Bu durum stadın etrafından geçen insanların çok sayıda kaba et görmesine sebep oluyordu. Argo anlamıyla arkasını gösterenler manasına gelen Cules takma adı da işte buradan geliyor. Bir diğer Katalan kulübü Espanyol Los Periquitos yani muhabbet kuşları lakabıyla tanınır. Kulüp 1923'ten 97 yılına dek maçlarını Barcelona şehrindeki Estadio de Sarria'da oynamıştır. Bu stadın etrafındaki ağaçlarda çok sayıda firari muhabbet kuşunun yaşaması sebebiyle Espanyol uzunca bir süredir hayli orijinal bir takma isim olan Los Periquitos'la anılır. Real Madrid'in en bilindik takma ismi olan Los Blancos'un öyle çok derin anlamları olan bir hikayesi yoktur. Zira Los Blancos beyazlar anlamına gelir. Daha az bilinen Los Merengues takma ismi ise Fransız mutfağından geliyor. Yumurta akı ve şekerin çırpılmasıyla hazırlanan ve bizdeki adı beza olan şu tatlıyı bilirsiniz. 60'lı yıllarda İspanya'nın önde gelen radyo ve televizyon yorumcularından biri olan Matias Pras Cenate, parlak beyaz formalarıyla sahada arıza endam eden Real Madrid oyuncularına bu benzetmeyi yapmıştır. Bir ilgisi var mıdır bilmiyorum ama bu tatlı şeklen biraz İspanya kraliyet tacını da andırıyor. Pek çok farklı takma ismi bulunan Sevilla kulübü maçlarını Endülüs özerk bölgesinin başkenti olan Nervión semtindeki Ramon Sánchez Pizjuán stadında oynamaktadır ve bu sebeple Nervionlular anlamına gelen Los Nervionenses lakabıyla anılırlar. Bir diğeri yani Palanganas'ın ise çok ilginç bir hikayesi var. Kulübün kuruluş yıllarında işçi sınıfından gelen genç bir oyuncunun tartışmalı bir şekilde transfer edilmesi kulüp yönetiminde fikir ayrılıklarına sebep olmuş ve bazı yöneticiler istifa etmiştir. Bu yönetici grubu geride kalanlara bir veda hediyesi olarak beyaz bir leğen bırakır ve palangana İspanyolca'da leğen demektir. Leğenin içinde ise şöyle bir not vardır. Bu leğeni hayatınız boyunca dökülen gözyaşlarınızı toplamak için kullanacaksınız. Adamlar o dönemde resmen ağlayarak günlüğünüze yazın demenin bir yolunu bulmuşlar. Şu sıralar eski başarılı günlerinden hayli uzakta olan ve İspanya 2. Liginde mücadele eden Deportivo La Coruña, Türk futbol severlerin sempati beslediği bir kulüp. Sebebi ise Riazor Stadyumunda zaman zaman Türk bayrağı açarak maç seyretmeleri. Peki bunu neden yapıyorlar? Deportivo La Coruña, Celta Vigo ile birlikte Galicia'nın iki büyük takımından biridir. Vakti zamanında Galicia'ya seferler düzenleyen Barbaros Hayrettin Paşa, La Coruña yerel yönetimi ve bölgenin ileri gelenleriyle dostluk denebilecek düzeyde iyi ilişkiler kurmuştur. Bu sebeple Vigolular akılları sıra La Coruñalılarla Los Turcos şeklinde alay etmeye başlamışlardır. Bu sözde hakareti büyük bir onur madalyası olarak taşıyan La Coruñalılar ise evet Türküz, Türkler gibi güçlüyüz diyerek topu ters köşeye bırakıvermiştir. Bu sebeple Deportivo La Coruña, Los Turcos şeklinde anılır ve Riazor stadından Türk bayrakları eksik olmaz. La Vecchia Signora yani yaşlı kadın Juventus'un en bilindik lakaplarından biridir ve 20. yüzyılın başlarına dayanır. Bu lakabın hikayesi net olarak bilinmese de o zamanlar çizmenin hakim gücü olan Juventus'un stil sahibi ve zarafetle top oynayan bir takım olması sebebiyle verildiği varsayılıyor. Bir rivayete göre bu takma adı ilk kez 1931 yılında Cenova'ya karşı oynadıkları maçta bir gazeteci telaffuz etmiş. Diğer bir teori ise Latince'de gençlik anlamına gelen Juventus kelimesine bir gönderme olduğu yönünde. Doğru bir örnek olur mu bilmiyorum ama sanırım bunun altında genç insanların birbirine moruk şeklinde hitap etmesi gibi bir ironi yatıyor. Yaşlı kadın benzetmesi ise taraftarların Juventus'u çok sevmeleri sebebiyle yaptıkları bir tür kişileştirme. Zebra sembolünün arkasında da zarafet yatıyor.
Kulübün siyah beyaz renklerini sembolize etmesinin yanı sıra zebra çok da zarif bir hayvandır. Juventus dışında birkaç istisna hariç İtalyan kulüplerinin takma adları genellikle kullandıkları renklerdir. I Nerazzurri takma adı siyah ve mavi renkleri kullanan Inter'i simgelerken I Rossoneri siyah ve kırmızıyı kullanan Milan için söylenir. Ancak sizin de tahmin edebileceğiniz gibi aynı renkleri kullanan çok sayıda takım var. İtalyan takımları takma adlardan ziyade tarihsel sembollerine daha sıkı bağlıdır. Inter'in pek çok eski logosunda yer alan ve zaman zaman tribün şovlarında da kullanılan yılan figürünün adı Bischione'dir. Aynı zamanda 700 yılı aşkın süredir Milano şehrinin önemli bir simgesi olan bu engerek yılanı 1277'de şehrin kontrolünü ele geçiren Visconti ailesinin de simgesidir. Inter'in ezeli rakibi Milan ise sembol olarak Il Diavolo yani şeytanı kullanır. Kulübün kurucusu Herbert Klippin adında bir İngilizdir. Şeytanlardan kurulu bir takım olacağız. Renklerimiz ateş gibi kırmızı, rakiplerimizde uyandıracağımız korku gibi siyah olacak diyen Klippin, takımın renklerini kırmızı ve siyah olarak belirlemiş, sembol olaraksa kırmızı renkli bir şeytan seçmiştir. Bu figür kulübün bazı eski logolarında da kullanılmıştır. La Lupa yani dişi kurt sembolüyle tanınan Roma, bu ismi şehrin kurtarıcıları olarak görülen Romus ve Romulus adlı iki kardeşi emziren dişi kurttan alır. Efsaneye göre amcası Amilius Alba Longa'nın iktidarını ele geçirdiğinde ikizlerin annesi Rhea çocuklarını terk etmek zorunda kalmıştır. Tiber nehrine atılan bebekler dişi bir kurt tarafından beslenmiş ve büyütülmüştür. Romus ve Romulus büyüdüklerinde Amilius'u yenip büyük babaları Numitor'u Alba Longa'nın tahtına geri getirmiştir. Mor benekçeler olarak bilinen Fiorentina bu lakabı tahmin edebileceğiniz gibi forma renklerinden almıştır. Logolarında yer alan kırmızı zambak çiçeği ise Floransa şehrinin simgesidir. Floransa zambak şehri olarak da bilinir. Le Acule ya da Le Aculotti yani kartallar yahut genç kartallar olarak bilinen Lazio için bu sembolü kurucu üyesi Luigi Bigiarelli seçmiştir. Roma lejyonlarının ve imparatorunun sembolü olan kartal aynı zamanda güç ve zarafeti temsil eder. Lazio'nun geçmişte kullandığı logolara bakınca kartal figürünün giderek büyütüldüğünü ve belirginleştiğini görüyoruz. Görsel tasarım olarak biraz orantısız dursa da bu durum figürün kulüp için önemini yeterince iyi anlatıyor. Almanya'da genellikle kulüp isimlerinin baş harfleri kısaltma olarak kullanılsa da istisnai olarak takma ismi olan takımlar da mevcuttur. Bayern Münih temsil ettiği Bavyera eyaleti sebebiyle Die Bayern yani Bavyeralılar olarak bilinir. Daha az bilinen FC Hollywood lakabı ise kulübün sansasyon ve şöhrete olan düşkünlüğünü anlatır. Münih şehrinin ülkenin epey güneyinde yer alması sebebiyle nadir olarak Güney'in yıldızı şeklinde de çağrılırlar. Her ne kadar artık Bundesliga'da yarışmıyor olsa da ülkenin köklü kulüplerinden biri olan Schalke 04, 1904 yılında kömür madeni işçileri tarafından kurulması sebebiyle Die Knappen yani madenciler adıyla bilinir. Kulübün akademisinin ismi ise Knappenschmied yani madenciler ocağıdır. Wolfsburg'un takma adı tahmin edebileceğiniz gibi kurtlardır. Takımın ve şehrin ismi 14. yüzyılda inşa edilen Wolfsburg Kalesi'ne kadar dayanır. Kaleyi inşa eden Bartens Leben hanedanlığının armasında bulunan kurt figürü bu isme ilham olmuştur. Ünlü bir ilaç firmasının çalışanları tarafından kurulan Bayer Leverkusen Die Werkself yani Fabrika 11'i takma adıyla anılır ve bu isim en az kulübün resmi adı kadar eski bir lakaptır. 1991-2007 yılları arasında 16 sene boyunca efsane hocası Volker Finke tarafından çalıştırılan Freiburg ise bu dönemde oynadığı göze hoş gelen futbol sebebiyle The Bresco Brasilianer yani Bresco Brezilyalıları takma ismini almıştır. Pek çok ülkede karşımıza çıkan kartal figürünü Almanya'da Eintracht Frankfurt kapmış. Attila adını verdikleri ve aynı zamanda şehrin de simgesi olan bir kartal maçlardan önce Waldstadion'da bir uçuş gösterisi yapıyor. Kartal figürü hem Frankfurt şehir armasında hem de kulüp logosunda yer alıyor. Tıpkı kartal gibi farklı kültürlerde karşımıza çıkan şeytan figürünün Almanya'daki sahibi Kaiserslautern. Die Roten Teufel yani kırmızı şeytanlar takma adı belki çok orijinal bir isim sayılmaz. Ancak koreografi kültürünün çok yaygın olmadığı İngiltere'nin aksine Almanlar bu lakabın hakkını yaptıkları tribün şovlarıyla veriyor. Bir kartal daha, Benfica kulübü kartallar nickname'inin yanı sıra logosunda da bu figüre yer vermiştir. Hatta gerçek bir kartalın tribünlerin önünde dolaşıp sahanın ortasındaki logoya konduğu bir maç öncesi ritüelleri vardır. Kartal figürü onlara göre otoritenin ve asaletin sembolüdür. Dragoes yani ejderhalar lakabıyla bilinen Porto ise bu sembol ve takma ismi şehrin armasından almıştır. Maçlarını da Dragao isimli bir stadyumda oynayan Porto bu figürü mitolojik olarak yeni fetihlerin iradesini yansıtan bir sembol olarak görür.
Ejderha aynı zamanda FC Porto'nun gücünü, canlılığını ve geleceğinin kesinliğini ifade eder. Zira efsaneye göre ejderhalar ölümsüz denebilecek kadar uzun ömürlü yaratıklardır. İsmi antik Yunan mitolojisindeki ünlü bir savaşçı olan Aias'tan gelen Ajax kulübü, The Godenzonen yani Tanrı'nın çocukları lakabıyla anılır. Tövbe tövbe. Bir fabrika gibi çalışan akademisinden çıkardığı genç yıldızlar ve kulübün mitolojik kökleri sebebiyle The Godenzonen takma adını almışlardır. PSV Eindhoven'ın sahip olduğu De Lampen, lambalar takma ismi ise ünlü bir elektronik şirketinden gelir. 19. yüzyılın sonlarında ampul üretmeye başlayan Eindhoven merkezli bu şirket aynı zamanda kulübün kurucusudur. Arjantin kulübü Estudiantes Pincheratas yani sıçan bıçaklayanlar gibi tuhaf bir takma isme sahip. Bir teoriye göre bu isim kulübün kurucusu olan tıp öğrencilerine bir göndermedir. Bir diğer teori ise La Plata yerel pazarında sıçan avlayan kulübün meşhur taraftarı Felipe Montedonica'ya bir atıf olduğu şeklinde. Messi'nin futbola başladığı kulüp olan Newell's Old Boys'un La Lepra yani cüzdanlılar gibi nahoş bir lakabı olsa da arkasındaki hikaye dokunaklı. Kulüp 1920'lerde cüzdan hastaları için para toplamak amacıyla bir yardım maçı düzenlediği için bu takma adı almış. Los Millonarios, milyonerler lakabıyla bilinen River Plate ise bu lakabı 1932'de Bernabe Ferreira'yı yaklaşık 35.000 Arjantin pesosu karşılığında satın alarak dünya transfer rekorunu kırması nedeniyle almıştır. Galatasaray'ın uzun yıllardır sembol olarak aslanı kullanması Nihat Asım Bektik isimli bir efsanevi sporcudan geliyor. Mektebi Sultani mezunu Nihat Bektik 1914 senesinde Galatasaray altyapısına kaydolmuş ve 20 seneye aşkın süreyle kulübe sporcu olarak hizmet vermiş bir isim. 8 yıl takım kaptanlığını yaptığı futbolun yanı sıra atletizm, yüzme, kürek ve binicilik gibi sporlarla da ilgilenen Nihat Bey aktif sporculuk kariyeri bittikten sonra Galatasaray'da teknik direktör olarak da görev yapmış. Biz Fener'i yeneceğiz, mumunu söndüreceğiz. Alalara, zekilere futbol dersi vereceğiz. Haydi Nihat, haydi Arslan, haydi Mithat, durma çullan, Ali Kıran, baş koparan, allak bullak işte meydan. Galatasaray tribünlerinin ilk bestelerinden biri olan bu maçta da adı geçen Nihat Bektik, mücadeleci oyun tarzı sebebiyle Aslan Nihat şeklinde çağrılırmış. Anlatılanlara göre Aslan Nihat 1936 senesinde oynanan ve 6-1 Fenerbahçe üstünlüğüyle devam eden bir maçta o zamanlar hayli genç bir oyuncu olan takım arkadaşı Gündüz Kılıç'ı elleri belinde görür ve niçin durduğunu sorar. Kılıç'tan bu sonucu değiştirecek ümidimiz yok sözlerini duyunca da öfkelenir ve bize durmak yaraşmaz şeklinde cevap verir. Bu anekdottan hareketle Galatasaray bir his takımıdır sözleriyle hatırladığımız Baba Gündüz'ün Galatasaray terbiyesini Aslan Nihat'tan miras aldığını düşünebiliriz. Aktif spor hayatına son verdikten sonra hobi olarak Aslan ismini verdiği teknesiyle yarışlara katılan Nihat Bey, kulübüne öylesine bağlıymış ki 1958'de statta izlediği bir Galatasaray maçı esnasında heyecandan kalp krizi geçirmiş. Hem oyun tarzı hem de karakteri sebebiyle aldığı bu takma isim 1972 yılında aramızdan ayrılan Nihat Bektik'in Galatasaray'a bıraktığı bir başka kıymetli miras olmuş. Fenerbahçe'nin sembolü olan Sarı Kanarya yine bir döneme damgasını vurmuş efsane bir futbolcuyla alakalı. 1939-53 yılları arasında Sarı Lacivertlerin kalesini koruyan Cihat Arman istisnasız her maçta giydiği Kanarya sarısı kaleci kazağı, tabi bir de üstün kalecilik yetenekleri sayesinde Uçan Kaleci ve Sarı Kanarya lakaplarıyla anılırmış. İlginçtir, Cihat Arman öğrenim hayatına Galatasaray Lisesi'nde başlamış fakat babasının Ankara'ya tayini çıkması sebebiyle başkente taşınmış. Futbola 15 yaşında Gençler Birliği altyapısında başlayan Cihat Bey 1936'da İstanbul Güneşspor'a, 1939'da ise efsanesi olacağı Fenerbahçe'ye geliyor. Adeta uçarak yaptığı kurtarışlarla Sarı Kanarya lakabını alan ve Fenerbahçe'de tam 14 kupa kaldıran Arman, 73 yılında İspanyolca bir şarkıdan uyarlanan Fenerbahçe marşında Cihatlar, Lefterler, Canlar, Fikretler kısmında adı geçen futbolculardan biridir. Cihat Arman'ın Sarı Kanarya lakabı zamanla kulübün takma adına dönüşmüştür. Öte yandan bazı Fenerbahçeli taraftarlar Kanarya yerine gücü ya da yırtıcılığı simgeleyen başka bir sembolün daha uygun olacağını düşünmekte. Örneğin onlara göre Altıyol'da bulunan ve Kadıköy'le özdeşleşen 160 yıllık boğa figürü kulüp için daha ideal bir sembol olabilir. Hatta Fenerbahçe e-spor takımı bu figürü içeren bir logo kullanıyor. Ancak boğanın tüm Fenerbahçeliler tarafından kabul gören bir figür olduğu da söylenemez. Kimilerine göre vahşi doğada gücü ya da yırtıcılığı simgeleyen hayvan figürleri çok sayıda kulüp ya da marka tarafından zaten kullanılmakta. Oysa Kanarya, uluslararası birkaç nadir örnek haricinde Fenerbahçe ile özdeşleşmiş bir figür. Beşiktaş'ı simgeleyen Kara Kartal figürü kulübün eski futbolcularından değil Beşiktaş tribünlerinden geliyor. Hikaye 1941 yılına dayanıyor. Baba Hakkı önderliğinde o yıl milli kümeyi şampiyonlukla tamamlayan Beşiktaş, Şeref Stadı'nda Süleymaniye'ye karşı oynamaktadır.
O gün baştan ayağa simsiyah bir formayla sahaya çıkan Beşiktaş, ikinci yarının ortalarında üstün bir oyun sergilemesine ve farkla önde olmasına karşın hala rakibinin kalesine hücum etmektedir. O esnada Şeref Stadı'nın Atatürk panosu bulunan tarafındaki tribünlerden bir ses yankılanır. "Haydi Kara Kartallar, hücum edin Kara Kartallar." Eğer vahşi doğa belgesellerine ilginiz varsa aşina olabilirsiniz ki kartal gerçekten de dünyanın en yırtıcı kuşlarından biridir. Keskin gözlere sahiptir. Çok uzun mesafeleri uçabilir ve kendisinden 2 kat daha büyük hayvanları avlayabilir. Kütlesine oranla sahip olduğu pençe kuvveti bir insanla kıyaslandığında 10 kat daha güçlüdür ve avına doğru dalışa geçtiğinde, yani hücum ettiğinde bir kartaldan daha korkutucu çok az şey vardır. Meraklıları haricinde bu sahneyi en iyi bilenlerden biri de balıkçılardır. İşte o gün maçı tribünden takip eden ve simsiyah formalarıyla rakibine aman vermeden hücum üstüne hücum yapan Beşiktaş takımına Kara Kartallar lakabını yakıştıran kişi de Mehmet Galin isimli bir balıkçıydı. Maçı 6-0 kazanarak gövde gösterisi yapan Beşiktaş, o günden sonra Kara Kartallar olarak anılır hale geldi. Ve Trabzonspor'u simgeleyen Karadeniz fırtınası. İnanıyorum ki böyle bir doğa olayına şahit olmayan birinin onu tarif etmesi çok zor. O yüzden gelin 17. yüzyılın önde gelen seyyahlarından birine kulak verelim. Derviş Mehmet Zilli ya da bilinen adıyla Evliya Çelebi 1640'da Karadeniz'de yaptığı bir gemi yolculuğunu şöyle anlatır. "Andan hakir bir daha Karadeniz'e gemiyle çıkmaya tevbe-i nasuh ettim. Hak Teâlâ cemmi ümmeti Muhammed'i şerrinden emin eyleye. Amin ya mu'in." Seyahatnamesinde anlattığına göre Evliya Çelebi'nin yolculuk ettiği gemi Karadeniz açıklarında çıkan ve 3 gün 3 gece süren bir fırtınada alabora olmuştur. Şans eseri hayatta kalarak 5 gün sonra Silistre sahillerine vurduğunu anlatan Çelebi, fırtınayı şu sözlerle tasvir eder. "Dalgalarla kah göklere çıkıp bulutlara geminin direği dokunurdu, kah denizin dibine inip sanki cehennemdeki gayya çukuruna girmiş gibi dört tarafımızda Karadeniz bir sütun dağı gibi dururdu." Gerçekten de Karadeniz'de fırtınaya yakalanan bir geminin kurtulma ihtimali çok düşüktür. Karadeniz'de gemileri batmak deyiminin de buradan geldiğini tahmin etmek zor değildir. Ve ilk kez 1974'te yükseldiği Süper Lig'de 7 senede 5 kez şampiyon olarak İstanbul'un devlerine meydan okuyan Trabzonspor'u aniden kopan bir Karadeniz fırtınası olarak betimlemek, neresinden bakarsanız bakın şairane bir anlatım. Kulübün logosunda yer alan S harfinin kavisli yapısı Karadeniz'in dalgalarını simgeleyen başka bir detay ve bütün bunlar yalnızca Karadeniz fırtınasının kudretini sembolize etmekle kalmaz. Bu bölgenin zorlu coğrafi koşullarıyla yorulan Karadeniz halkının mücadelesini de anlatır. Haşin deniziyle, sürekli yokuş tırmanmaya mecbur bırakan doğasıyla Karadeniz'de ekmeğini kazanmak isteyen adamın biraz inatçı, biraz da savaşçı olması gerekir.